Herkese selam. Ben Şükrü Özyıldız. Aşk Taktiklerinde Kerem karakterini canlandırıyorum. İkinci filmimiz için çok heyecanlıyız. Ancak isterseniz birinci filmde neler olduğunu hep beraber bir hatırlayalım, bir anılarımızı tazeleyelim. Karşınızda kadınları tamamen çözmüş biri var. Erkekleri tamamen çözmüş biri olarak bir erkeğe kendimi aşık etmek benim için çocuk oyuncağı. Ay ne oluyor? Bir kere şunu net söyleyebilirim. Kerem de Aslı da asla aşka inanmayan tiplerdi. Aşk meşk falan bunlar bana göre işler değil. Hatta onlara sorsanız aşkı çok iyi bildiklerini iddia ederler ve sürekli bunun bilgisini etrafa satarlardı. Ancak gel gör ki asla öyle olmaz. Ben de aşık olmak istiyorum. Hani böyle bir anda başın döner ya. Titreme gelir. Evet işte o titreme. İşte o aşk değil, grip. Aslı kendisini bloklara vermişti ve düşüncelerini, tecrübelerini buraya aktarıyordu ve blok gittikçe büyüyordu. Kerem blokta yazmıyordu. Kerem öylece boş boş yaşıyordu aslında ya. Siz bana sorun. Kız tam bir uyuz. Ukala, hiçbir şeyle mutlu olmayan, geçimsiz. Kendisi tam bir klişe. Kız tavlamak için bayat numaralar kullanan bir zavallı. Çok yanılıyorsun. Oyun başlasın o zaman. Karakterlerimiz arkadaşlarını tanıştırmak için bir araya geliyorlar ve bu sırada kendilerini aslında birbirlerinin hedefi haline getiriyorlar. Ve arkadaşlarını etkilemek için taktiklere başlıyorlar. Budur. Şuradaki yakışıklıya ne dersin? Kurbanımızın ağa takılmasını bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. İçkini unutmuşsun. Biliyorum, eninde sonunda arayacak. Kanka arasan mı ya? Sabredin ya, arayacak. Tabii ki bütün bunların hepsi Aslı'nın bloğuna yansıyor. Blok gittikçe büyüyor, etkileşimi artıyor. Olaylar. Kadının en büyük hayat motivasyonu sevildiğini hissetmektir. Her zaman ilk günkü ilgi ve tutkuyu arar. Erkeğinki ise rahatlıktır. İlk günkü heyecan bittiğinde onu yeniden alevlendirmek yerine yeni heyecanlar aramaya başlar. Derken tabii ki filmcilik, şansa bak. İkisi de aynı iş için kendisini Kapadokya'da buluyorlar. Kerem, Kapadokya'ya gidiyorum iş için. Tesadüf olduğuna inanmak biraz zor. ben de seninle aynı fikirdeyim. Ve tabii ki Kerem'in biraz sıkıntılı olan eski sevgilisi sayesinde. Sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Benim biricik kızım. Meltemciğim. Sürpriz. Bizim bu sıkıntılı olan eski sevgilimizin babası da paralelde Aslı'ya kafayı takmış durumda. Bir yürümeler. Öf! Bütün bu itilmelerin arasında karakterlerimiz gerçek anlamda yakınlaşmaya başlıyor. Aklı sıra beni kıskandırmaya çalışıyor. Kendimi senin yanında genç hissediyorum. Acaba diyorum biraz zorlasa düzelir mi seninki? Olacak gibi değilim. İkisi de aslında birbirlerine yükseldiler. Ancak asla kabul etmediler tabii ki. İkisi de çocuk gibi. Çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir geceydi. Ha, çocuk demişken Aslı'nın Kerem'in çocukluğuyla ilgili öğrendiği şeyler tabii ki çok etkili oldu. Ve Kerem'in gerçek yüzünü Aslı o zaman görmeye başladı. Sen misin bu? Yanındaki kim? Babam ölmeden 2 sene önce. Annen? Ben içecek bir şeyler almaya gidiyorum. Onu ve babasını 10 yaşındayken terk edip gitmiş. Ya. Neyse her şey yolunda gidiyor. İkisi gerçekten hissetmeye başladılar. Kerem tam açılacak derken... Kat. Anlık bir şey değildi aslında. Daha önce hiç aşık olmadım. Ben sana aşık oldum. Hem de deliler gibi. Kerem'in Aslı'nın çok yakın bir arkadaşının kalbini eskiden kırdığı ortaya çıkıyor. Sen ve senin gibiler günlü gün edip skor tahtalarına çizikler atarken o attığınız çizikler birilerinin kalbini kanatıyordu. Ama kimse Kerem'den dinlemedi bu hikayeyi mesela. Bence iki taraftan da dinlenilmeli. Siz arkadaş ortamında hava atarken canını yaktığınız kadınlar arkadaşlarının omzunda ağlıyordu. İşte bu yüzden ya. Aslı da bu olayın intikamını orantısız bir güç kullanarak Kerem'i bütün sosyal medyaya rezil etmekte buldu. Senin gibi kalpsizler ibret alsın diye her şeyi kendi blog sayfamda paylaştım. Bu arada çok kötü bir olay ya. Yani çekimde bile kendimi çok kötü hissetmiştim. Merhaba arkadaşlar. Ben size verdiğim sözü tuttum. Onu kendime aşık ettim. Benim burada işim bitti. Tabii ki toparladılar aralarında olan biten her şeyi ve anladılar ki bu iş öyle taktikle, blokla falan filan olmuyormuş. Samimi bir ortam, belki bir piyano yetiyormuş. Ben gitmeni istemiyorum. Ben sana aşığım Kerem. Bakalım yeni filmimizde Kerem'le Aslı'yı ne gibi taktikler, ne gibi olaylar bekliyor.